Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik yapılışı olan, çok lezzetli, sağlıklı ve şifalı nefis bir çorba tarifi ile karşınızdayım. Kastamonu'nun Ecevit çorbasını yapıyoruz. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi önce 1,5 su bardağı yoğurdumu tencereme alıyorum. Benim yoğurdum biraz katı. Tam tamına 1,5 su bardağı koyuyorum. Şimdi bu yoğurdumu koyduktan sonra suyumu bu bardakla koyacağım. İçindeki yoğurt da ziyan olmasın arkadaşlar. Şimdi 2 yemek kaşığı unum var. Bunu koyuyorum güzelce. Bir adet de yumurtam var. Yumurtamı da içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Yumurtamı güzelce un, yoğurtla birlikte karıştırıyorum. Bu işlem şöyle önemli. Ocağa koymadan önce bu karıştırma işlemini yapın. Soğuk suyla ki yumurta pişmesin, yoğurt da kesilmesin arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir şekilde hem unu hem de yumurtası birbirine karıştı. Şimdi tam tamına 4 su bardağı kadar su koyuyorum. Soğuk su, sıcak değil dediğim gibi. Bu yayla çorbası, Ecevit çorbası mutlaka soğuk suyla yapılır. Sebebi de dediğim gibi hem yumurtası hem yoğurdu açısından kesilmesin ve pişmesin diye. Güzelce bardağımdaki de yoğurtları da almaya çalışıyorum. Ziyan olmasın. Bu zamanda her şeyi gıdım gıdım güzel kullanmak lazım tabii ki. 4 yemek kaşığı pirincimi güzelce yıkadım. Süzdüm. Şimdi onu da ilave edeceğim. Her şeyi soğuk baştan koyuyoruz arkadaşlar. Pirincini önden haşlamaya gerek yok. Zaten bu malzemeler pişerken onlar haşlanmış oluyor gayet güzel. Güzelce yıkamak yeterli. Şimdi bu malzemeyi güzelce bir karıştırıyoruz önce. İyice karıştırıyoruz. Unumuz topaklanmasın. Hepsi bir güzel karışsın. Nasıl lezzetli, nasıl tatlı bilmeyeniz yoktur. Bütün ev hanımları hemen hemen yapıyordur. Benim rahmetli anneciğimin de çok favori olan çorbasıdır. Gece yarısı bile karnımız acıkınca, hasta olunca hiç üşenmez kalkar yapardı. Bu çorbayla büyüdük. Çok şifalı ve sağlıklı. Şimdi dediğim gibi bu yıkadığım ve süzdüğüm pirinçlerimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Son olarak da hemen bir 3 yemek kaşığı zeytinyağımı koyuyorum. Evet. Zeytinyağımı da koyduktan sonra artık ocağımızın başına geçebiliriz. Evet, çorbamı ocağıma aldım. Son olarak da hemen bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Ve sürekli karıştırarak kaynayana kadar hiç başından ayrılmadan çorbamı pişirmeye başlıyorum. Tuz sizin zevkinize bağlı. Nasıl seviyorsanız hiç koymayabilirsiniz ya da daha çok koyabilirsiniz. Ama buradaki önemli püf noktası az önce de saydığım gibi un, yumurta ve yoğurt olmasından dolayı sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan öyle kaynatmak gerekiyor. Biraz çorbalarımızın çoğu öyledir ama bu biraz daha özen istiyor bu anlamda. Bir 10-15 dakikanızı hiç ayrılmadan ocağın başına verin, hiç sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Çorbam yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Gayet güzel ısındı. Pirinçler de şişmeye başladı. Pirincin içindeki nişasta ve unla birlikte çorbamız kaynadıkça daha da yoğunlaşacak. Eğer ki fazla yoğunluk olursa su ilavesi yapabiliriz. Evet, çorbam fokur fokur kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi bakın pirinçlerim de gayet güzel şişti ve yoğunlaştı. Ben çok
Bebek maması kıvamı çorbaları sevmiyorum. O yüzden bu kıvam tam bana göre. Eğer daha koyu olsaydı su ilavesi yapabilirdik. Şimdi birazcık daha karıştırıp altını kısıyorum ve karıştırmadan ara ara karıştırarak 10 dakika daha pirinçlerin iyice şişmesini sağlayacağız. Çorbam 10 dakikadır kısık ateşte kenarda duruyor. Ara ara karıştırıyorum. Çok güzel kıvamını aldı. Hemen ona güzelce bir sos yapacağız şimdi. Sahanıma bir yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Tereyağımı eritiyorum. Biraz da size Ecevit çorbasından bahsetmek istiyorum. Kastamonu'da Ecevit'in doğduğu köyde yapılan bir çorba bu. Ecevit de çok sevdiği için literatüre böyle geçmiş. Pirinçsiz olunca biliyorsunuz yayla çorbası oluyor. Pirinç koyunca da Ecevit çorbasına dönüşüyor. Şimdi tereyağım eridi. Nanesiz olması düşünülemez bu çorbanın. Hemen 2 tatlı kaşığı kadar nane ilavesi yapıyorum. Nanemi de tereyağı ile beraber şöyle güzel cozur cozur birazcık yakacağım birkaç saniye kadar. Hemen bu kadar. Altını kapatıyorum şimdi yağımın ve çorbamın üzerine cozur cozur ilave edeceğim. Evet, hemen yağımızı ilave etme zamanı. Yağımı çorbanın üzerine döktükten sonra 1-2 kaşık da çorbamdan alıp tavamda kalan tereyağını ve naneyi tamamen çorbaya ilave etmek istiyorum. Bu şekilde sahandaki bütün naneyi ve yağı da almış oluyoruz. Ondan sonra da güzelce karıştıracağım. Ve artık çorbamız servise hazır. Hemen servis edelim ve afiyetle yiyelim inşallah. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir çorba yaptık. Kastamonu'nun çok sevilen Ecevit'le özdeşleşmiş Ecevit çorbasını yaptık. Bu çorbayı bir gün önce kalmış olan pilavınızla da yapabilirsiniz. Zaten oradan türemiş aslında bu çorba. O zaman daha da lezzetli oluyor, anlatamam size. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz ve afiyetle içip şifalanırsınız. İçerken de beni almayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bu dakikaya kadar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de açmanızı sizden rica ediyorum. Bu arada kanalıma yeni abone olacaklara duyurmak isterim ki oynatma listelerinde yüzlerce çeşitli tarif var. Umarım işinize yarar, faydalı olabilir. Beğeneceğinizi umuyorum. Oraya bir göz atmanızı öneriyorum sizlere. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için bu dakikaya kadar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Yarınki tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.